Our story isn't over. Arkane'in ikinci sezonu bitti. Yani aslında Arkane dizisi tamamen bitmiş oldu. Hepimiz bir boşluğa düştük. Ama şimdi gözler Riot'un bir sonraki adımında. Acaba sırada hangi bölgenin hikayesini izleyeceğiz? Herkes bunu düşünmekte. Bugün biraz tahmin yürütelim. Hem yapımcıların verdiği biraz ipuçlarından bahsedelim. Hem de potansiyeller neler onlardan konuşalım. Noxus'tan Demacia'ya, Bilgewater'dan Shadow Isle'a kadar birçok ihtimal var. Arkane'in yapımcıları gelecekteki projeler hakkında birkaç önemli ipucu verdi. Özellikle Christian Linke ve Alexi'yi Noxus, Demacia ve Ionia arasında gidip geliyoruz diyerek rotayı oraya çizmişti. Hatta son açıklamalarda bunu bir ileri seviyeye çıkararak bu üç bölgenin geleceğinden bahsettiler ve projeye 2023'ten itibaren başlandığını belirttiler. Tabi Riot'un hala bir ters köşe yapma ihtimali var ama gelin bu haberlerden sonra en güçlü adaydan başlayalım. Noxus. Yalnızca gücüyle değil derin entrikalarıyla da öne çıkan bir bölge. Bunu Arkane'den de görmüş olduk. Arkane'de gördüğümüz diğer bir detay Swain'in varlığı oldu. Swain'in liderliği Noxus'u tek başına ilginç kılmaya gayet de yeter. Ancak onu bu kadar etkileyici yapan şey, bilenleriniz vardır arada, içindeki iblisle yaptığı anlaşma. Raum adlı bu iblis, Swain'in hem düşmanlarının sırlarını öğrenmesini hem de savaş alanında eşsiz bir güce sahip olmasını sağlıyor. Swain ve Raum arasındaki bu bağ Noxus dizisine karanlık bir mistik hava katabilir, gayet de güzel olur ayrıca. Başka bir örnek, Ambese Medarda'nın kolundaki rünlere bakın. Bu semboller Riven'in kırık kılıcında gördüğümüz rünlere oldukça benziyor. Rünler sadece bir süsleme değil, Noxus'un mistik yönüne dair birçok şey anlatıyor olabilir. Ayrıca bu semboller Noxus'un savaş büyüleriyle veya daha derin bir sırla bağlantılı. Bu da ilgi çekici olabilir. LeBlanc ve Karagül konusunu zaten iyice tanıttılar bize ama açık bıraktılar. Bu tazeyken bu konu önümüzdeki sezonlarda Noxus'u işlerlerse hem yapımcılar için hem de izleyiciler için iyi olur. Küçük detayları bağlamak her zaman seyircinin ilgisini arttırır. Tamam, Noxus en güçlü aday dedik ama Demacia da bir diğer güçlü aday. Bildiğiniz gibi adalet ve onur dolu bir yer olmasına rağmen Demacia'nın altında da bolca karanlık hikaye var. Örneğin Lux'ın gizlice büyü kullanması veya Garen'le Lux'ın çatışmaları ya da Sylas'ın büyü karşı bir topluma isyanı ve zincirlerini kırması gibi sahneler gayet epik olabilir. Ayrıca Demacia'nın mistik bir yönü de var. Galio gibi devasa bir varlığın savaş alanında yükseldiğini hayal edin. İnsana bir heyecan basıyor yani. Düşmanları ezip geçerken büyüden nasıl beslendiğini görmek dizinin görsel şöleni başka bir seviyeye taşır. Ama bence Demacia'yı ve Ionia'yı işleseler bile Noxus hikayesinin bir parçası olarak işlenebilir gibi geliyor bana. Örneğin Garen'in Katarina ile olan karmaşık ilişkisi ele alınabilir. Noxus ve Demacia düşmanlığına rağmen bu iki figür birbirlerine saygı besler ve Lux'ın tabiriyle aralarında bir çekim vardır. Buna rağmen Garen hala Demacia için çok önemli ve sadık bir şövalyedir. Tabi siz onun sadıklığını şu sözleriyle biliyorsunuz. Demacia! Demacia! Fakat eğer Riot izleyicilere farklı bir atmosfer sunmak isterse Bilgewater ve Shadow Isle kesinlikle mükemmel bir seçenek olur. Bilgewater korsanlarla dolu muhteşem bir şehir. Miss Fortune'un Gangplank intikam alma hikayesini izlemek hem aksiyon hem de drama açısından çok şey sunar. Gangplank'in tahtını yeniden kurmaya çalışması, Miss Fortune'la olan çalışmaları mükemmel bir diziye zemin hazırlayabilir. Ama Bilgewater'ı Shadow Isle'la birleştirirseniz işte o zaman işler gayet ilginçleşir. Ruination'ın karanlık hikayesi, Thresh'in lanetli feneri ve Hecarim'in ürkütücü ordusunu izlemek diziyi görsel ve duygusal olarak bambaşka bir seviyeye taşır. Ayrıca Viago'nun trajik hikayesi de bu temayı daha da derinleştirebilir. Bir sonraki Arkane projesi hangi bölgeyi ele alacak? Noxus'un güçlü bir aday olduğunu, Demacia'nın sürükleyici bir alternatif sunduğunu ve Bilgewater ile Shadow Isle'ın da izleyicilere bambaşka bir tat verebileceğinden bahsettik. Arkane bazı karakterlerin akıbetini de açık bıraktı. Jinx ve Heimerdinger hayatta mı? Victor ve Jace ne oldu? Bunlarla ilgili herhangi bir şey görecek miyiz önümüzdeki yapımlarda? Ne düşünüyorsunuz? Peki sizce Riot hangi bölgeleri yapmalı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Daha fazla Runeterra içeriği için kanala abone olun ve videoyu beğenin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.